Gittim dümdük aldım çıktım. Kağıt kırılma yok bakın. Kağıt gibi katlanıyor geliyor. Şaşırdım nasıl Şaşırdı. olduysa. Bak buradan dile getireyim. Bu fabrikada bunu tasarlayan mühendise söylemek lazım. Abi arıza vermeye başlıyor. 20'de veriyor, 19'da veriyor, 18'de veriyor. Bir günüm rezil olur. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 2,5 milyon izlenen Case 110X videomuzdan sonra yeni videomuz T5 120 ile karşınızdayız mı diyeyim. Ne Evet yapalım? öyle diyelim. Öyle güzel diyelim hadi. Ne var Hüseyin yanımızda? Yanımızda Mehmet'i çekelim Mehmet mi arkadaşımız traktörümüzün sahibi. Kaç yıldır sahibisiniz efendim? 2 yıl oldu. 2 yıldır. İlk Memnun çıktığında musunuz? almıştım. Memnunum. İşimi görüyor. İşini Güzel. görüyor. Evet, yani işimi görüyor. Yetiyor bana. Şimdi arkadaşlar önce bu videoda neler var, neler anlatacağız onlardan bahsedelim isterseniz. Şimdi traktörün teknik özelliklerini anlatacağız. Kullanıcı deneyimlerini anlatacağız. Yaşadığımız problemleri anlatacağız. Önceki video çok izlendi ya. Bunları tekrar anlatalım. Evet, aynı dedik. şekilde devam edeceğiz. Aynı şekilde hiç çizgimizi bozmadan devam edeceğiz. Şimdi isterseniz yavaş yavaş videoya geçelim. Evet. Ne Burayı- bu motor ne mesela? Bu motor New Holland'ın TD serisinin yerine çıkarttı. PPT motorlu. Serisinin en büyük traktörü. Bu traktörde olan özellikleri ben şimdilik bir katalog bilgisi vereyim hızlı bir şekilde. 117 beygir nominal, 122 beygir maksimum güç veren, üstünde PPT bir makine olan bir traktörle karşınızdayız. Şimdi bu traktör aşağı yukarı değil, tam olarak 506 Nm torku 1300 devirde veriyor ve bunu %42 tork rezervi ile yapıyor. Şimdi Mehmet'e soralım. Mehmet. Bu gücü şeyde hissediyor musun? Ya Yani işte bu makine gerçekten bu şöyle gücü diyeyim, veriyor mu? Hani benim önceki traktörüm T4 75'ti. 75'ten 120'ye çıkınca onun İllaki. avantajını Tabii. o şekilde bir ayrı hissediyorum. Ama evet. onun bendeki avantajı daha sık büyük traktörü kullandığım için tarlada hiçbir kesilme yaşamadım. Hiçbir zorluk yaşamadım. Senin traktörün mesela Case 110X. Kaç torktu? Benimki 469 Nm tork veriyor. Seninki de yüksek bayağı. Benimki de yüksek. Yani şöyle giderliğiniz yüksek. GX110 439 veriyor. hı. Bu 469 veriyor. Yani aradaki 30 Nm'yi de Sen hissediyorsun. hissediyorsun mesela. Aha, evet yani hissettiriyor. Ben- Senin motordan bu motora geçen hisseder mi? Şaibeli biraz. hissediyorum. Hisseder mi? Hissediyorum. 110X'ten buna geçer. Ya şöyle ya diyeyim, 100'lü motoru TD 510'la. Eski çiftçiler falan, çiftçiliği uzun yapanlar bunu bilir. En ufak bir motor değişiminde bile, aynı beygirde bile kullanışta fark ediyor. O şoför koltuğuna bindiğinde motoru dinleyen kişi her şeyi fark eder. Benim gözümde öyle. Ali'nin demek istediği şu. Gücü Şimdi hissedebiliyor. atıyorum. Gücü diyorum Yok ben de zaten. atıyorum benim traktörü kullandın. Tamam. Sonra senin traktörüne bindin. O aradaki 45 Nm torku hisseder misin İşte yani? Ben de onu diyorum. Hı. O rahatlığı, o ya da Hı. dezavantajı onu bindiğinde motorun sesini dinleyen, motorun gücünü okuyan kişi hissediyor. Kim onlar mesela? Örnek. Uzun süredir çiftçilik yapan. Ben Öyle mi? çocukluğumdan beri yapıyorum. Peki. Mesela sen. Onun Mesela. fabrikası. Şimdi arkadaşlar. Göze çarpan diğer özelliklerine girelim. Motor heybetli diğer Motor- serilere göre, eski serilere göre. Evet bayağı heybetli. TD'den de heybetli, TD5'ten de heybetli. Tutumu falan çok güzel. Böyle bir de kitap gibi duruyor motor. Ya, Derli biraz toplu çamur böyle abi. şey değil. yakışıklı duruyor. Derme çatma bir motor değil. Depolarına gelelim. 129 litre yakıt deposu var, 11 litre AdBlue deposu var. Şimdi Güzel. Mehmet'e soralım tekrar. Evet Mehmet. Şimdi AdBlue ile mazotun bitme oranları nasıl? Şöyle diyeyim, ben hiç %20'nin 25'in altına düşürmüyorum. AdBlue'yu. O da- Evet, AdBlue'yu. AdBlue'yu o şekilde düşürmüyorum. Yüzdelik kısımla Günlük gösteriyorum. AdBlue koyuyor musun buna? Yok, 2 depoda, 3 depoda falan koyuyorum. Yani %20'nin altına düşürmeyecek şekilde. Hani Hı hı. düşmüyorsam AdBlue biraz yakıt az gidince genelde 3 depo gidiyor. 3 depoda bir koyuyorum. Güzel. O da full depo. Mazot full bitirdikçe yani. O zaman çok az yakıyor. Biraz Az yakıyor. Evet. 3 Yani depoda bir AdBlue'ya- AdBlue anca dolduruyorum. enteresan. Örnek veriyorum, %35'e %40'a geldi. Biliyorum ki %20'nin altına düşecek. O zaman ikinci depoda falan koyuyorum. Biraz fazla az yakıyor gibi geldi Değil mi? bana. Ya Bazen AdBlue şeydir. Ya benimki- yaptığın işe göre değişir He, AdBlue. evet. Mesela benimki Ya illa ki topluyorsun. aşağı yukarı 20 litreye 1 litre AdBlue şeklinde yakıyor. Benimki aşağı yukarı ona geliyor. Bunun bir depo AdBlue'nun 2 depo mazota yetmesi gerekiyor. yetmesi gerekiyor. 3 depoya yetiyor. 3 depo %0'a kadar kullanacaksan 3 depoya rahatlıkla yetiyor. Ama %20'den sonra arıza ışıklarını yakmaya başladığı için 20'nin altına düşürmüyor. bunu bir de diğer kullanıcımıza soralım. Bir kullanıcımız daha var. Oradan da teyit edelim. Tamam. Ercan abi. Hemen Ercan abiye veriyoruz sözü. Hemen video atladı burada. 2,5 depo mazota 1 depo AdBlue yakıyorum.
Değil mi? Depomuz böyle. Lastik ölçülerimiz 34 jant benim lastiklerim. 34 jant. 380 35 R24 diyor. Ondan sonra Arkada arkalar 460. arkalar 460 85 R34. Benim Şöyle lastikler gösterelim. birebir aynı. Ne lastik geldi bu? Lassa geldi. Lassa geldi. Lassa Güzel. gelmiş. Başarılı. Zaten Star Max'la Motorun arkasına geçtik. Düğmeler hemen burada. İndir kaldır. P2 yok. şimdi arkasında bir TR5 izlenimi veriyor. TR5 vari bir arkası var. Arka hidrolik kapasiteler hakkında ne diyorsun? Kaldırma kapasitesi ne kadar? Ben memnunum. Ben büyük ekipmanla takıyorum. Hı hı. 5 ton muydu? 5,5 ton muydu? Özelliklerini ben hiç öyle bakıp Tamam. da takip ettim. Şimdi Ya onlar zaten farazi rakamlar. Evet, aynen. ama güzel Aynen. yani. Kullanımda belli oluyor Benim onlar. ekipmanlarım genelde ağır Tabii olduğu şimdi için Mehmet'in o konuda kullandığı pulluk rahat. 120'ye 140 şase bir pulluk. Beşli otomatik ünlünün bir pulluğu. Aşağı yukarı 1150 kilo geliyor Evet. benim bildiğim kadarıyla o pulluk. Onlar rahat kaldırır zaten. Evet o rahat Bunun kaldırır. zorlayabilecek dönerli pulluk. Dönerli pulluk. İşte diskarolar falan. Onlar belki şey yapar. Ya arkaya doğru salınımı uzun. Tabii motor olan zaten pulluk. 5 segmentin en büyük motorlarından biri. yani o yüzden Bundan daha büyük Ya 5 segmenti belki de 5 yoktur. segmenti için şanzımanı çıkarırsak gayet ideal bir traktör. Aynen bu Yani. motorun tek en büyük problemi şanzıman. Böyle bir de altı da yüksek. Eğer böyle bir şeyiniz varsa altının yüksek olmasını istiyorsanız yüksekte motor. Cat 2 gene aynı seninkiler gibi. K110X'lerdeki gibi aynısından geliyor. Bu da sıkışmış. Heh, biraz da soğuktan da olmuş. soğuktan da olabilir. Sivas soğuğu normal. sen de yedirmişsin bak buraları. Buralara dikkat edin arkadaşlar. Oraları Ekipman mı? ispirelle kendim aldım. Ekipman Niye? vurup sıkıntı yaşatıyordu Hüseyin'in söylediği gibi. Buna pul takmamız gerekiyor işte ekipmanla. Ye- Şeyin arasına. Yedek bir sürü Buralara pulum pul. var. Onu sonradan biri tavsiye Hmm. etmişti aldım ama buraları yediği için düzeltme olduğu için sıkıntı olmasın diye. Onlara erinmeyip pul sıkıntı olan takmak yerleri gerekiyor. Ben kendim düzelttim aldım. Şu yapıları bizden sonra düzeltmişler. Bunlar daha sağlam, kırılacağını zannetmiyorum bunlar. Bunlardan hiç kırılan duydun mu? Senin Yok, kırılmamış da. Ben oraları hiç kırmadım hani dikkat ediyorum da. Hı hı. Kimsenin kıramayacağı yerlere kırıyorum. Değil mi? Onlara En son Eşya- o kırdığın yerlere geleceğiz. Tamam. Sen kendini tut. Sen kendini tut burada. Bilendim. Dur. Bu ekstra lambaları sen taktın. Evet. Evet. 8 göz. Şu üsttekiler orijinali, alttakiler herhalde ekstra Yok, taktın. Alttakiler alttakiler orijinal. değil mi? üstteki eksik. Şunu ha, doğru. O 8 Beyaz göz led led, ışık. beyaz led ışık. Hmm. Onlar gayet ideal ve hesaplı lambalar yani. İşte fark ediyor. Hani sarı ışığın da avantajı farklı, beyaz ışığın avantajı farklı Şimdi- olduğu için onu içeriden istediğim gibi açıp ayarlayabiliyorum. Hemen burada yağ göstergemiz var. Onu da göstereyim. Dışarıda şanzıman yağını gösteriyor. Burada ekstra anlatmamız gereken farklı bir şey var mı? Yok. Asansör Özellikler çeki falan konusunda var. yok. Standart her motorda olan özellikler var. 6 çıkış. İkisi de zaten orta kola gitti. Ne kaldı elde? 4 tane. Neye yeter? Hiçbir şeye yetmez. Haydi. Ya aslında büyüye göre bir artı iki çıkış daha Tabii. koysalar daha Tabii. avantajlı olurdu. Bence yetersiz o. Evet. Bu yeni nesil asistan kepçelerde 6 çıkış oluyor. Onu taktığın zaman hidrolik Aynen. ortamını sökmen gerekiyor. En basitten asistan kepçe bile takarken Aynen öyle. zorlanıyorsun. Bir 120'lik traktörde hani o olmazsa olmazı şart Yani, olacak konulardan birisi bence. Zannetmiyorum ki çok büyük bir maliyet olsun. Şimdi istersen Fabrikaların gözü doymuyor. Nereden kıssak diye. 40 kilodan 10 tane ağırlığımız var. Mehmet buraya bir tane mesnet yaptırmış. Şimdi Uzatmış burayı. Mehmet'e burayı uzatmış. Onun bir uzatma sebebini öğrenelim istersen. Az önce de bahsettiğin gibi hani uzun ekipman falan takınca hani 120'lik bir traktör olsa bile önünü kaldırmasınlara da falan geçişte sıkıntı yaşıyordum. Hani şu bir karışık uzatma bile şu an o kadar rahat erdirdi ki. Ek sandığımı da sağladı bana. Önünü kaldırmayı hani %70 %80 oranında kesti. Çok dik yerlerde yine hissettiriyor ama o konuda büyük avantaj sağladı yani. Sırf o yüzden uzattırdım. Bu sen internetten bir firmadan almışsın galiba. Evet. Sen sipariş ettin direkt Geldi çivatarla burada tak. taktı gittiler. Onlar da Yani. taktı, Evet, ha. burada taktı gittiler. Güzelmiş bu, böyle orijinal duruyor. Taşurdan böyle uzuyor. Yani bu kırılma Güzel olasılığı duruyor. yok. Ya bu ara şimdi kilitli de şu ara bölmelerde şöyle destekler var mı bunda? Yoksa Yok. direkt sandık mı? Direkt sandık. Şuralar kalın ama Ek bayağı. bölüm falan yok. Onlar sağlam. Onlar hani bir sıkıntı yaşamadık. Altı da Sadece alttan alt saç. çekersen şu an alt demiri biraz bombeledi bak. Alttan gösterirsen. Onda işte Alt bir tarafı ulaşacak. saç olduğu için orada. Evet. Orası biraz bombeledi ama onda bir sıkıntısı olmuyor. Hayırlısı. Akün sağda. Evet, Burada. aküm sağda.
Bu çantayı da Sağ sen kapının kendin önünde. yapmışsın. Bunu evet sonradan. Orada zaten Aynen. orijinal var. Yetersiz. Orijinal Ufak çok galiba. küçük. Anahtarlar falan sığmıyor. O yüzden hani ek Bijonlar uzaklarını falan yaptım. Orijinalini söktün Orijinali attın. çok küçük. Aynen. O yüzden- Plastikten uydurup bir Evet, şey veriyorlar. uzattırdım onu. Aynalarından memnun musun? Aynalarım yani bilen bilen klasik ayna normal. Klasik dümdüz Kırıl- ayna. kırıl- Alt işte. taraf bombeli. Aynen. Kırıldığı Kırılınca zaman kaldırak acımayacak. diyeceğim bir şey Aynen değil. kırılırsa 10 bin lira falan aynaya para vermez. SDT gruba gidip 700-8 bin lira. Bizimki 7-8 bin lira doğru. Turundan memnun musun? 55 derece galiba bu da. Yani büyük traktöre göre normal. Normal Güzel. dönüyor. Zaten- Ne öyle bir iddiası da yok. Bir iddiası yok. Kötü Daha de yerlere demez. de zaten kolay kolay sığmıyor. Genişte çalıştığı için de çok bir sıkıntısını yaşamadım ama gireceğim hiçbir yerde sıkıntı yaşamadım. Şöyle dışından yaşadığın problemlere girelim. Dışından İçine bir şey geçmeden önce. problemi arkaya geçelim. Arkaya mı geçelim? Evet, bütün problemlerin Evet. kaynağı burada galiba. Bütün problemlerim burada. Evet. En Neler gıcık yaşadın? olduğum başta konu. Traktörü daha yeni almışım. Yani Hevesliyim. 5-10 Gencim. saatte güzel. Bıçağımı o büyük pulluğumu almışım. Ya 120'lik traktör diyorsun şu kol. Şununla şu iki kolu da çekelim. Çekelim. Hani arkadan bakınca sağ kol sol kol. İkisi de eşit kol değil mi? Evet. Ben pulluğumu takıyorum. Şu sağ kol. Kağıt gibi kırılma yok bakın. Kağıt gibi katlanıyor geliyor. Tırmık takıyorum kağıt gibi katlanıyor geliyor. Esniyor, En- geri yerine geliyor. En hafif ya yamuluyor kalıyor. En hafif sıyırgı tak, kepçe tak. Yani bilen bilir Hı hı. onlar hafif ekipmanlar. Ufak bir zora gelince hemen kağıt gibi katlıyor. Ben bunu fabrikaya bildiriyorum, garantiye bildiriyorum. Kolda kırılma yok bakın yanlış anlaşılma olmasın. Kağıt gibi esniyor. katlıyor, Öyle geliyor. kullanmaya devam ediyorsun ama. Gidiyorum tornada 2 kere düzelttirdim. Hı hı. Garanti arkasında durmuyor. Kullanıcı hatası diyor. Kullanıcı hatamsa benim. Ora niye eğilmiyor? Orası niye yamulmuyor? Diğer kol. Hı hı. Tamam bana yeni kol gönderin dedim. O zaman hiç abartısız söylüyorum. Fabrikadan daha yüksek, fabrika yüksek fiyat veriyor. Pahalı. Dışarıda şu an üstünde takılı olan kolumu ben dışarıdan buna uyumlu yine Nevolant damgalı bir kol aldım. Onu en fazla bir ay kullandım düzelte. Şu kolu hani aldıktan işte o bir ayın sonunda 2 yılın üstüne koyun siz. Bu kolu hala ne katlanma var ne kırılma var. O kolu en son yine tornada düzelttim. Yukarı depomda duruyor. Yedekte duruyor. Fabrika Ana olarak beni yedek. arıyor. Evet fabrika beni arıyor. Kullanıcı hatası. Diyorum ki gelin bakın bunda bir imalat hatası olabilir. Gidin test ettirin. Kolda kırılma yok bakın. Kol sapasağlam. Arkasında durmuyor. Ondan çok çektim. Hmm. Bir avantaj olarak da geçen orta kolun şurayı patlattım. Yükte. Neresi? Şu Şura. alt bağlantı yeri var ya burası. Hı hı. Bu kırıldı ama onu şaşırdım. Nasıl Şaşırdı. olduysa. Şu orta kolu garantiden yeni yolladılar. Allah Allah. O konuda da tebrik edeyim yani. Bu Şaşırtıyor. orta kol, daha bu orta kola da hiçbir ekipman takmadım. Yeni geldi yani. İyi günlerine denk gelmiş. Aynen. Ama şu kolda beni çok uğraştı. Bir de Tam iş zamanı kalıyorum, şey yapıyorum. Sıfır Bir de motorda. Yeni traktör dediğim gibi sıfır traktörde uygun ekipman bulamıyorum. Rahat bir ay iş yapamadım ben sırf o konuda. tabii doğru. Onun dışında kimsenin kıramayacağı yerleri kırıyorum dediğim konuda. Helal olsun. Yükü takınca yük nereye biner? Buraya biner, kola biner. Şu Evet. yan kollara biner. Evet. Gel yaklaşalım çök. Yaklaşalım. Çok. Şu tabaka var ya. Hı hı. Bak altından iki tarafı da ben kırıp çatlatmışım. Allah Allah. 1,5 ay parça bekledim ben oralara. O parça da büyük parça. Orayı nasıl kırdın diyorlar. Fabrikanın bana söylediği. Onu da garantiye sokulmadı. Ayrıyetten Onlar girmiyor evet. herhalde ora kırılmaz diye parça mı üretmemişlerdi? Ne yapmışlardı? Bir ay, 1,5 Ben de ay onu yakın bekledim. ben de yakın zamanda kırdım onu. Bak sizinki de bizimki gibi kötü. Direkt gövdeye bağlanıyor Evet. bak civatalarla. İşte orayı çatlatmışım kırdı. Arazide kaldım tabii. Yani çok zorlanırsa o gövdeyi de parçalıyor. Geri takamıyorsun da mecbur oradan değişmesi gerekiyor veya bir şey İşte olacak. orayı zorlatacak yeri düşünüyorum. Bilmiyorum. Geçen ben de şey yaptım ya ama ayarsız pulluğu ayarlamadan gitmişim. Kastırdım orayı. Bir de civatalar kesilmiş. Ya ayarlanmayacak Çekti bir getirdi. şey değil ki ama. Bilmiyorum da. Ya bazen Başıma gelmemişti benimki yani. kullanıcı hatasıydı biraz ama gene de sorun yaşanıyor onlarda bizim D30'larda. Sende de denk gelmiş. İki tarafı da kırmışım. Sağ taraf düştü kaldı. Sağ tarafı istedim. Bir gün sonra hiç orası sağlam diye bakmıyorum. Altına girince fark ettim. Baktım orası da çatlamış. Ne oluyor, nasıl oluyor? Burada böyle yağ kirlenme gibi bir derdin oluyor mu? Yok sadece giriş çıkışlarda. Takıp sökerken. İlk bu geldiğinde şu 3. cakımı arızalıydı. Onu garanti değişti. Zaten rengi de farklı. Şu kapakları sonradan ben aldım. Daha çok Kapaklar kirlenmeye- yoktu evet.
normal Sizinki de ama kolay ama Evet, tek elde aynen. takılıyor, Evet. sökülüyor bunlar. Normal plastik kapaklar oluyor. Onu çıkarıp takması daha zor olduğu için bunları ben kendim sonradan. Başka bir sıkıntı yaşadın mı arkada? Arkada başka bir sıkıntım yok. Memnun olmadığım içeride birkaç konu var. Onu içeriye geçince. Tamam, içeriye geçince. Ön tarafta falan zaten ağırlıktan Yok, oralarda şeydi. hiçbir Onu da uzattın. sıkıntımız olmuyor. Bu depoya mazot doldururken bidonla falan doldurmadığın için sorun değil ama yüksekte olduğu için. O çok sıkıntı. İlk aldım henüz sistemimi aşağı geniş yere taşımadığımda ilk depomu tenekeyle doldurdum. O da zor oldu. Öyle bir zulüm geldi. Öyle bir zulüm geldi. Şimdi pompam var benim. Ama şekli Pompayla çok güzel bak deponun. Ve güzel yapmışlar bunu. İyi, yani içeriden Uğraşmışlar. görüşte falan Altında hiçbir da sıkıntısı sacı var. yapmıyor. Evet. Kalın bu. Koruyor da. Güzel kaliteli bu depo. Evet. Hüseyin Bey. Benim overthink saatim geldi de ateşin Şeyin, başında. Onları şeyin ateşin düşünüyordum. başında hayatı sorgularken. Ayağı gördüm. Girelim abi. Aynen. Şimdi biz bununla ilgili ne eleştirilerde bulunmuştuk Ali? Bunda ben Şey, klima menfezlerinden Klima menfezlerinin hepsinin tamamı birlikte önde toplanması. göğüste, üst taraflarda hiçbir şey yok. Evet. Bir de şu- Sunroof yok. Kadranın görüş açısının iyi olmadığından bahsetmiştik aslında. Yani şunun bir çıt ufak olması. Evet bu gösterge. Ortadaki ekran güzel, fena değil de okunaklı. Bu şu sol taraf falan biraz basite kaçırmış gibi geldi bana. Ne ötüyor? Evet böyle ilk başta mı ötüyor böyle? Böyle değil. Şu an hava tankında Hava- hava olmadığı He, için. ondan. ama O bir tık gıcık bir özellik değil mi abi? Hava boş diye de uyarı vermezsin yani. Gerçekten. Boşsa boş abi. Yani Doldur sadece- yani. sürekli. Yastım veya Mesela bir hava yerde. tankında da o sıkıntım var. Yani havayı sürekli kaçırıyor. Contaları Evet, değiştirdik, evet, şey evet. yaptık. Ne olursa olsun kaçırıyor yani. Yavaş Doğru. olsun, hızlı olsun. 2 gün hızlı kaçırıyor, 3 gün yavaş kaçırıyor ama kaçırıyor yani. Bunlarda bir tık kroniklik var. Ben çok duydum aynısından. Aynı Doğru, arızayı çok doğru. duydum. Yapıyor. Yani bir şey de yapamıyorlar. Conta değişiyorlar, onu değişiyorlar. Bunun Hiçbir biz diğer sıkıntı yok. videoda da inceledik. Bu tam kapalı değil, bu bir şey yaramıyor güneşte. Ya şöyle diyeyim. Bunu hiç daha bugüne kadar kullanmadım. Şu öne yarım Sen cam öne yarım film çektirmiş. yaptırdığım için benim Zaten tüm diğer şimdi- camlarında da film var. Ama orayı biraz Şimdi daha bu filmler koruyor. kaç numara? Ya şöyle söyleyeyim, Bilmek biraz isteyenler için işe soralım. göre ben ayarladım kendimi. Daha önceki traktörümü de yaptırmıştım. Kelebekleri güneş yandan enseme Hı hı. çok vurduğu için 3 numara koyu film Doğru, taktırdım. mantıklı. Kapıları 2 numara yaptırdım. Çünkü tohum zamanı falan bilen bilir. Akşamda Hı hı. kaldığımızda Tabii, çiziyi karanlıkta takip sıkıntı etmek için. oluyor dönüşlerde izi bulmak için. Camlarım kapılarım 2 numara. Arkayı 1 numara yaptırdım en çok arkaya baktığım için. Burası da normal 2 numara. 2 numara. Şurada da yarım. yok Evet. zaten. Bunun altında Aşağı yok. bilinçli yaptırmadım. Hem görüntümü engellemesin diye. Burası Mantıklı. sadece güneşi Tabii. engellemesi Zaten için. güneş şöyle yukarıdan gelir. Yani Güzel. şuradan problem Mantıklı olmaz. Yani yapmışsın. çok mantıklı yapmışsın bunu. Yani Yaptırmak isteyenlere bir fikir verebilir. Bunlar güzelmiş. Bunlar güzel çalışıyor mu? onlarda Mıknatıslı. şu ana kadar hiç sıkıntı yaşamadım. Ben traktörde filmi falan izliyorum. Titreşimler Yan falan yatırıcı- düşmez mi Yok. mıknatısla? Hayır. Allah Allah. Çift taraflı bantla cama yapıştırıyorum. Yan yatıracağım zaman burada. Dik koyacağım zaman da buraya koyuyorum. Vallahi iyi. Sağlamca tutuyor telefon. Burada çok güzel bir ayrıntı var. Tam bir sigara ve bir çakmak sığacak kadar oraya Ya, bir göz yapmışlar. Çiftçi tarlada sigarasız ne yapsın? Şurada külü koyacak yeriniz var. Yani. Ben hemen ilk bindim motora, ne hissettiğimi söyleyeyim. Motor güzel şu an bak mesela. Oturuşu falan görüşüyor. Yükseklik, tavan yüksekliği. Oturan adam için de gayet güzel oluyor burası. Yükseklik burası. Oyuk yani yukarıya doğru. Ondan sonra vitesin yeri güzel. Debriyaja Onlar da bastın çok- şöyle. Vitesin yeri falan, hatta 2'de falan Yormuyor. kolunuzu dayayıp erişebiliyorsunuz şöyle. Bu güzel. Takviyenin yeri güzel. El gazı O da yumuşak çok zaten elektronik olduğu için bunlar böyle. Bunun kötü tarafı ne? Bu shuttle. Shuttle değil aslında. Yani. Ama seninkinden yumuşak Hüseyin. Tabii. Yani Eski şu- serilerden çok yumuşak. Şöyle Neredeyse bir parmağınla traktör atıyorsun yapın. yani biraz Onlar zorlanarak. kısmaları gerçekten büyük ayıp. Ayıp yani açık ve net başka bir şey Artık değil. tam elektronik shuttle'a geçmeleri lazım. Bu power shuttle diye Az önce geçiyor ama. rüzgarlıkları söyledi. Az kenardan çektiğinde de görür bak. Şuraya oturan kişi buraları hep kırıyor. Aynen. Bak, Ayakta. doğru. Kırmış Bak, zaten. böyle. ben şu sistemden çok memnunum. Ama buralara normal araç ızgarası gibi bir üfleme ızgarası koysalar bence daha güzel olur. Traktörlerde zaten malzemeden kaçınıyor ya, şu düğmelerin çok dandikliği. Yani kimse söylemiyor bunlar. Hakikaten bunun maliyet analizi. Şu düğmeler yani komik düğmeler. Ya aslında bunu bak buradan dile getireyim. Bu fabrikada bunu tasarlayan mühendise söylemek lazım. Aynen. Bu adam tasarlattığın mühendisi bir gönder tarlaya. Yağmurda bir traktörde sürmeyi bilmiyorsa da yanında otursun hostes koltuğunda ya bir baksın arızaları yani sıkıntıları bir görsün. Tamam. Müdür gelen imzalar güvenir onda sıkıntı yok ama çiftçi burada sıkıntı yaşıyor. İçinde o konuda bayağı bir
eksiği var yani. En basit örneğini vereyim mi size? Yağışlı havadasın, yolda geliyorsun, şey yapıyorsun, çiftçisin hani. Evet. Yeni traktörlerde ufak ufak sollarda var. Soldan çalışma. Bizim buralarda yok. Hep sağdan çalışıyoruz. Güzel bak. Hemen hemen bir sürü şey burada. Bütün ekipmanın burada. Buraya güzelce 3 tane ek düğme koymuşsun. Karşı tarafa dönelim. Yağmurlu havada, buğulu havada sen silecekleri oraya niye koyarsın? Çalışıyorum zaten dardayım. Zaten bir de sıkıntıdayım. öyle yapıyorlar ki bunun hızı ya çok yavaş oluyor ya çok hızlı oluyor. 2 kademe veya bir kademe oluyor. Ya- Bunda kaç kademe? 2. Ya bir kademe. Bir kademe oluyor. Evet. Bir kademe basılı tutarsan suyu akıyor. fışkırtıyor. Başka bir şey yok. Mesela şimdi asıyorsun, çiseliyor. Çok hızlı çalışıyor. Tahtuk ses çıkarmaya başlıyor değil mi? Evet. Ondan Kademesi. sonra elinde kapatıyor. Aynen. Bir süre sonra tekrar açmak istiyor. Gene buraya İşte döneceğim. sol elim orada duruyor artık. Aynen. Sağ tarafa bakıyorum yani tarlada şöyle gidiyor. Koy abi buraya niye? Bir de elektrik hattı niye çekiyorsun ki sen buraya ekstradan? Onun orada olması çok Getir saçma. buraya, Zaten çek. bana lazım olan o havadaki o rahatlığın değil mi? Sen gidip onu oraya neden Ya koyuyorsun? mühendislik açısından bir avantajı da yok bu adama. Hiçbir avantajı yok. Silecek burada tamam motor burada. O da zaten önde burada. Mesafe olarak da yakınlar. Buradan hepsini buraya topla. Hayır, yer kalmamış olsa başka özellikler falan doldurmuş olsa da Yani. şuraya dedim ki diyeceğim kendim. Hani yer kalmamış da oraya koymuşlar. Senin burada o kadar yerin varken sen gidip oraya neden koyuyorsun? Neyse ki senin devir sabitlemelerin burada bak. Önceki modelde devir O- sabitlemeyi buraya koymuşlar. O konudaki rahatlığım benim her şeyim. Ama bunda da gene bir toplamamış. El gazı burada. yani. Devir sabitleme burada. Çift çeker falan burada. El Easy gazını- lift el burada. gazını da şuraya alabilirlerdi. Şu cebi. El gazını bak şu Şuraya parmağımın olduğu yer var ya Çok buraya güzel yakın bir oldu. yerde. Çok güzel. Tekerlek gibi olabilirmiş. Mesela 120'lik traktörde ya aslında ben bunu seviyorum ama kullanıcılara değişir. Şu düğmeyle hareket ettirmeleri var. Hı ya. hı, elektronik hassasiyeti. Aynen. diyor. Şuraya yapabilirlerdi bu traktör için. Bunda ama bana kalırsa en sağlıklısı bu. şimdi bunda da adamlar şöyle sanmaz. Bu üst modelleri var ya, 2 tane daha üst modeli var. O da doğru. Der ki adam git onu Ben al o ilk zaman aldığımda der. onlar yok. Onda da hatta düğmeler falan daha toplu. Yapılabilecek şeyler işte. Bu düğmeleri topluyor. Bunu hadi koyamadım buralara. Bana Ama bunda kalırsa- yeri fena Bana değil. kalırsa Güzel. gerçi hep böyle yapsınlar bak. Ben bunu seviyorum. Onu sevmiyorum. Ha bunda bozulma derdi yok işte, İşte, o bilmem yüzden. ne ıvır zıvır. Bunda istediğim Öbüründe ne bir avantajı? ağırlığı Hızlı kaldırma, indirme gerek işte, yok. Hani yüksekliği ne kadar yapacaksa diye kaldıracak. diyorum. Öyle Hani ekstra özellikler geliyor. kullanıcı isteğine bağlı bir durum. gibi Yoksa görülebilir. mantar PTU'm var. Bak bunu mesela şey yapalım, düğmesini koyabilirlermiş arkadaşlar. Elektronik ya. Evet eksik. Niye koskoca koymadın traktör mesela? koyuyorsun. Yok sıkıntı. Yani şu bir çocuğa versen şuraya çeker yani. Aynen öyle. Zor bir şey de değil. Bir de 120'lik traktör. Ben önceki 75'lik traktörümde yazın falan Hı hı. tezgah yapmıştım. Buzdolabı koyuyordum. İçeceklerimi falan soğuk tutuyordum. Bir klima Ya, niye şey yok. Dolap bir niye? dolap koyabilirsiniz. Ya bence aslında kalırsa bir 50'lik traktörde, kabinli traktörde bile olması gereken bir şey dolap. Bir de klimadan Şart. çekeceksin direkt yani. Klimadan çek, aküden besle, bir kendini beslesin. Geçen hangi traktördü? Birinde klimadan çekmiş yerde. Neye Güzel. binmiştik biz? TR6'da Landini'de. Landini'de. Landini'de şurada Evet. şundan biraz daha derin bir göz yapmış. Klimadan bir menfez Hiç koymuş. yoksa yazın suyumu soğutabilirim. Onu yapabilirim. En az da soğutmasa da derecesini Serin korur tutsun, yani. Serin serin tutar. İşte ben ayrı dolap aldım gittim. 75'te de koyuyordum. Şu an şu en geniş yerim sol taraf. Hostes koltuğunun altı. Oraya ucu ucuna milimine yukarıdan Sığdırıyor. sokarak Buraya sığdırabiliyorum. sığdıramıyor. Burada imkan Bunun yok. da bak vitesin böyle olması güzel de buraya doğru Aksine inanılmaz şey yapıyor. internetteki buzdolaplarında bunun ölçüsüne uyan hiçbir şey de yok. Hmm. O kadar baktım. Bir de en azından aksesuar çıkarın değil mi? Satın ya. Aynen Aksesuar öyle. sen ürettir sat. değil mi? Sat. İlk satsın bak. İlk ben alırım bak. O derece Yani. söyleyeyim. İlk koysun alsın bir yere Yani sığacağını, bunlar hadi olacağını. maliyet arttırıyor diyorsan yerini hazırlarsın adam Ya bir küt şey kor diyeceğim. oraya. Ben kocaman dolap almışım 2000 liraya. Bir dolabın maliyeti ne olabilir? Yani. Teçhizatı şunu bunu hadi 3000 liraya koy 5000 lira Daha Koy. pahalıya satsın. koy. En azından Ben uyumlu onu olduğu için bilmiyorum, gene ben gider onu anlarım. alırsın. Yani hiç yoksa bir dolabım var derim. Yani. Soğutuyor derim. Ben çok dolmuşum. Bende de öyle. Ben de yani kimse takılmıyor böyle problemlere. Sinir Bir de oluyor. traktörün şanzımanından bahsedelim isterseniz. Ha, bir de Şanzıman kötü vites tarafı aralığı- şanzıman. 12 ileri 12 vites hala TD'den beri. Hala Yani- TD'yi bırak. Ta ne zaman? 640'ların çatırlı hali yani. Öyle diyeyim mesela. Hani Peki Dediğiniz vites doğru. aralıkları Sana- nasıl? Yani, vites aralıkları tarlada nadas yaparken falan vites bulabiliyor musun? Şey diyor musun ya çok yavaş oldu. Çok hızlı oldu. bir Arasını konuda bulamıyorum. söylüyorum. Hı. Düz yol 1 ile 2'nin 4 takviye, ikinci vitesin 4 işte. Hız aralığım hemen hemen aynı 1 kilometre hız oynuyor Hı hı. arasında. Kopya vitesler oluyor genelde. Evet.
Ya birbirine çok benziyor. Hani genelde ben düzlerimi falan vites 1 ile sürüyorum ama hafif rampaya gelince 1'de kalmaya başlıyor. Ama 2'nin 4'ünde sağladığı tork falan çok güzel. Yani çok kaldığım yer çok az. Hani topraktan değişiyor. Bir ufak vites değiştirmede 2'nin 3'üne aldığımda artık o neyden bilmiyorum. Eğer Can abiye ilk başlarda sorduğumda öyle bir şey yokmuş. Yani Diğer kullanıcı arkadaş. Evet. 2'nin 3'ünü aldığımda 2'nin 4'ünde 8,5 kilometre 9,5 kilometre hız yapabiliyorum. 2'nin 3'ünü aldığımda 5,5'a düşüyor burası. Arasındaki hız bandı çok az. 5-5,5. Aynı problemi yaşıyoruz. Benim 2'nin 3 benim vites aralıkları tamamen farklı. 2'nin 3 ile 7.8 14 gazla yapıyor bunu. 8-8.5'a doğru çıkıyor 18 gaza. 2'nin ikisine bir çekiyorum 5.5'a düşüyor. Sonuna kadar bas 6.3 yapıyor. gaz. Çıkmıyor evet. Aha, aynı. O da hani aşırı güç var. 2'nin 3'ünde tamam Tabii. çekmediği bir yer yok ama tarlada uzun bir mesafede falan artık çok sıkıcı oluyor. Belki 12-12 Ekstra değil de yaktırıyor. 16-16 olsa kurtaracak. 16 8 iki tane de Evet. ara kademe koysalar Yani çok çok Ya başarılı da olur. şu 2'nin ikisi 2'nin 3'ü 2'nin 4'ü takviye viteslerde o hız aralığını biraz daha dengeleyebilirler. Mesela 2'nin 4'ü 1'e çok yakın olmasaydı Elektrokomand 7,5'ta veya kalsaydı. doğal komut da var bunlar da. Birinde buçuk var, birinde de otomatik vites var. Buçuk olan da 24 kere miydi? He. Doğal komuttı galiba. Evet. 12'leri O vitesi çözüyor buçuk katarak. Onda da fiyat farkı bayağı oluyor herhalde. bayağı. Ya oluyor. Ya onlar bence 5 serisi bir traktöre göre inanılmaz pahalı traktör. Şimdi onları işte bak onda da fiyata çok biliyorsun. Evet. Yüksek. Şimdi hadi onları al diyecek adam. Onu alana kadar TL6 alırım. TL6 alırım yani. Ama o Net yüzden yani. mantık. Onu alana kadar diyor sonra Massey'i alırım diyor. Gitgide Böyle çıtayı bir, yükseltiyorsun. buna bir tane vites Ay, koyun abi. 120 alışmışım 130 alayım. Bizi yorana kadar. Tabii. Onun dışında ne var? Bu kollardan memnun musun? Kollarımda bir sıkıntım Sen çok yok. kepçe mepçe kullanmıyorsun Yani gerçi. evet. Şunlar beklemeli. Sıyırgıda kışın yol Ortadaki açarsan. beklemeli. Bunlarda Evet. bekleme yok. Şunda var mı? Bunda da yok. Bunda da yok. Bu Bir orta ortadaki kol- beklemeli Şu orta sadece. kol takılı zaten Hmm. sürekli. Bu ikisi- Klimandan memnun musun? Klimam çok güzel. Hmm. O konuda hiçbir ne laf Sesi söyleyeceğim, nasıl? ne bir şey yaparım. Yüksek ses geliyor mu bunda? Açıp bakalım. Kendin karar ver. Şu an 2'de. çalışmıyor. Ben hep 2'de çalıştırıyorum. Yaz kış benim klimam sürekli açıktır. Benim de hiç kapama olmaz. Motor traktör çalıştığı gibi benim klimam direkt çalışır. Stop edene kadar. Ama 2'de de pek üflemiyor. Şu an filtreler falan biraz Ondan da olabilir. Ama Şöyle eksi de soğuk havada bile 2 dakika 3 dakika hemen çalışsın. Sıcaklığı sağlamaya başlıyor soğukta. şeyden Landini D30 veya diğer Massey'den falan kötü ses olarak soğutmasını bilmiyorum da. Ya ben Sesi sıcaklık, fazla soğukluk çıkıyor. konusunda memnunum. Güzel. Benim Ama bildiğim ses en iyi konusu güzel yok. klima Landini'ninkiydi. Ses çıkarmıyor. Evet. Onun hem menfezleri falan da güzel. Ya Her şöyle yerde diyeyim, ben vardı. hep 2'de çalıştırıyorum. Bana yeterli oluyor sıcak içinde soğuk Ya içinde. Ama memnunsan 3'e sıkıntı. Senin zaten cam filmin de var. Evet, 3'e alınca biraz Ses ses, geliyor. yükseliyor. O konuda evet doğru. Sesli çalışıyor biraz. Burada bir aydınlatma ışığın var. Bu nereden çalışıyor? O kontağa bağlı şey. Kontaktan. Kontak diyeyim şu. He, o Buraya bağlı. ışıkları Bunu falan bir açınca, şey açınca. otomatik açıyor. Hmm. Ha, şu an açtı mesela. Arka camı böyle. Bayağı da açılıyor. Bayağı yüksek ama böyle şeyi görmekte zorlaşıyor. Şurayı biraz kendim ek dolap gibi yaptım. Şu Çeki, anda ben rahat görüyordum. çeki demirini görmesi zor buradan. Tam Çeki tam demirci şu değilim. geliyor. Ben asansörcüyüm. O konuda. Ben de asansörcüyüm. Asansör her konuda rahatlık sağlıyor. Burada böyle boşluğun var. Burada Malzeme. bir çantayı sen mi yaptın? Şuradaki. Böyle bir şey O kendinin. deri bir çanta. Kendinin çantası. Böyle ruhsatınızı, Evet. kitabını falan koymaya yer O var. orijinal kendi çantası. Gene koltuklar Hava New Holland, şapkasız. klasik. Klasik yani düz modellerden sadece güzel kolçağı koltuk. var. Şunu biraz daha mesela rahat bir Dönsün en azından şuracık sağa. Ufak bir çapraz Yatsın. yapabilirim. Yatma var mı bunda? Yatma vardı var. sanki. Onlar var. Geriye doğru yatması var. Hostes kol. Bu oturan yerin adam şeyi güzel buranın. Genişliği güzel. İşte tutma yeri de var. Orada rahat bir sıkıntısı. Orası yaşamıyor. güzel. Sunroof yok işte. O kötü. Yani. Evet, sunroof Sunroof'u ben çok kullanmıyorum. Yok. Önceki traktörümde vardı. açmadan ziyade yani hava almadan Ferahlık ziyade atıyor. bir ferahlık veriyor. Kabine bir Açınca, olduğundan geniş evet. bir his yaratıyor kabinin içinde. Yukarıdan Böyle bir daha rahat ışık. hissediyorsun. Aynen. kendini. Böyle bir boğuyor biraz o zaman. Ha onda dezavantajı güneş falan Güneş vuruyor. vuruyor. Perde nerede çekeceğim bilmem ne Ben yapacağım. öncekinde vardı işte. Hiç açmadan. Perdesini bile açıp gitmiyordum yani. Doğru. Bu şey yok. Direksiyon Yok, o- ileri o geri sadece yapmıyor. sadece Sadece ileri gerisi var. sadece böyle bu kadar inip kalkıyor. Bu da inip binerken rahat in bin diye zaten.
Daha çok. Bayağı da menfez koymuşlar. Tam dizlerine vuracak şekilde böyle. Ama Kiplik'te rahatlıkla birebir çalışmada işimi görüyor ya. Bunu ses yalıtımını deneyelim. Kapatalım abi. Kapıların bak böyle, bunlar da plastik kaplı falan. Bir güzelleştirmişler. Kapıların güzel kapanması falan. O konuda 75'te ne çektim kapanmıyordu. 2-3 kere sert vur şey yap. Bunu bir kere Gürü çekiyorum gürü sesi de yetiyor içine vallahi. alıyor. Burada da bak bir kol yapmışlar direkt böyle. Bak bunlar güzel işte. Bir deneyelim. Traktörün içine ses az geliyor. Şöyle açalım. Motorun sesi de az zaten. Bu şekil. Yalıtımdan ziyade motorun sesi az geliyor. Sessiz çalışan motor. Klima ikinci kademeyi aldığınızda sesini çok az hissediyorsunuz. 3'te evet rahatsız edici seviyede ses geliyor. 4 falan zaten başınızı şişirir. Şöyle gaz tepkisine bakalım. Eski motorlar gibi şart diye almıyor ama gaz. Tamam, şimdi Mehmet'e şeyi soralım. Mesela bu traktörü alırken insan bir beklentiye girer. Bir hayal kurar yani bu traktörle ilgili. O bant sende geniş mi dar mı? Yani atıyorum ben bunları bekliyordum, şunları bekliyordum. Bunları karşıladı benim için diyebilir miyiz Hani bu traktör bir için? Reas vardı öyle dümdük. Gittim dümdük aldım çıktım. He, Büyük dümdük. traktör Çok olsun düşünmedim. dedim. New Holland olsun. Tabii. Üç kuruş fazla olsun. Servis daha yüksek dedim. He. Aldım. Büyük bir traktör Bu- gücü olur dedim. O konuda hani şöyle diyeyim. Segmentlerinde farklı yüzlüklere, 110'luklara, 120'liklere de biniyordum, sürüyordum. Hani onlara kıyaslayınca beklediğimi veriyor yani. Onda bir sıkıntısını. Genel yaşamadım. kalitesi falan ne hissettirir sana? Kalitesini işte Bence o ufak bariz sıkıntıları biraz soğutuyor. Hmm. Ama bir tarla konusunda, bir yük konusunda, bir iş konusunda karşılıyor. Hmm. Az önce bahsettiğim Güçten yana zaten sıkıntı o olmuyor. konuda hiç sıkıntı Her işinizi olmuyor. görür. Evet. benim için traktörün kalitesi genel New Holland standartlar içinde değerlendirirsek yerli üretimler için gayet yeterli bence. Yani ben dışarıdan gözlemlediğim Ben kadarıyla beğeniyorum mesela. Ben- Yani ben- şimdi benim de motor beğendim. değişecek olsam ve biraz da haksızlık yapılan yani TD100'lere göre atıyorum iyi bir TD100'le takasa girsen üstte para vermek zorunda Aynen, kalacağım bir traktör aynen. bu. Ben buna çok haksızlık yapıldığını düşünüyorum bu traktörlere. Özellikle Mesela- insanlar bu AdBlue antipatisinden dolayı. hiç sıkıntı onun yaşadın dışında- mı? Ama hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadım. Parasını verdin, AdBlue'yu koydun, Veriyorum, kullandın. alıyorum, Koyuyoruz. kullanıyorum. Aynen öyle. Yani bu AdBlue'yu artık aşmamız lazım bir şekilde yani. Ben geldiğinden beri beğeniyorum ya. Güzel motor bu. Tipi mipi güzel. Hmm. Yani dıştan Böyle baktığın zaman dışında- bariz hiçbir problem yok. Böyle bir dıştan bile büyük heybetli TL6'ya da benziyor yani. Büyük bir motor bu. Yani Şöyle baksanıza. 5 serisi traktörler içinde fiyat bağlamında düşünürsek en makul alınabilecek traktörler. Ben mesela arasında- bu çıkana kadar TD veya New Holland serisini hiç düşünmüyordum. Bu Değil mi? çıkınca dedim TD90 listenin başına geçti. TD90'lar çok hantal. benim Evet. Çok yavaş. 30 kilometre hız yapıyordu Sağ- falan. Hadi teşekkür Hadi ederim öyle. abi, sağ ol, görüşürüz. Sağ olasın. 30 kilometre hız sınırı vardı. Çok yavaş, çok hantal. Hani bizim bu bölgeleri bilenler de bilir. Biraz arazin ilerideyse, uzaktaysa falan. Git gel zaten yolda sen ölüyorsun. Hmm. Serilik, tarla konusunda. TD'yi mesela vites aralığı düşük. Tarlaya girdiğinde tarlada onu hissettirmiyor. Torku sağlıyor gidiyor ama yine yavaş kalıyor. Hmm. Onun atıyorum 2'nin 3'ü benim 2'nin 1'i, 2'nin Doğru. 2'si. Şimdi TD'nin de şöyle bir avantajı var. Belli şeyleri çok basit mekanizmalar halinde. Atıyorum traktöre götürüp işte şey attırabiliyorsun. Ne deniliyor ona? Egzantrik Egzantrik attırabiliyorsun. attırıyorsun. Pompa ayarı Pompa yap. çok basit. Hemen gidiyorsun pompasını ayarlattırıyorsun. Yakıt düşüyor, çekiş Yakıt yakıt. düşüyor. Yani o şekilde Ya ayarlayabiliyorsun. o zamana göre fiyat performansı bak çok iyiydi. Evet. Ya TD Zaten o yüzden tutuldu. yani TD serisi de benim yani alır mıyım? Almam ama tipi çok hoşuma gidiyor. Ha neydi? Çok böyle Frenleri güzel. çok kötüydü. Frenler çok Şu kötü. aşırı. Konfor Tabii, kötü tabii sayılırdı. onu 2020'den sonra düzelttiler. Bronz balataya geçtiler. Hmm. Yani Çok frenler kazık bir traktördü yani. Hmm. TD'ler benim Biraz- gözümde- O Biraz frenle o bozulmuş motoru var. nasıl sattılar ben hala Aynen. içindeyim. Ya o TD'nin benim gözümde tutulması hani zamanın Bir birleşim nek. hızıyla milletin büyük motorda ilk onu görmesi. Servis yedek sağ parça dışında. var bir de. O yüzden Millet korkmuyor. tutulması benim gözümde.
Hani şu segmente o zaman peşi sıra çıkarsalardı ben ona inanıyorum, yani o şahsi görüş. Bunlar daha iyi tutulurdu. Ya da bunun diğer modelleri TR5'ler. Şu AdBlue'lu olmasa zaten TD'yi direkt İyi. sollar bu. Tabii. Bu millette bize antipati ama var. insanlarda bir TD saplantısı Var, var. var. Abi adam TR5 almıyor, gidiyor TD alıyor yani. Gidip TR5 110 almıyor. Aynı motor var. Arkada 10 numara hidrolik sistem var. 10 numara demeyeyim, iyi bir şanzıman sayılabilecek. TR5 elektronik arıza yapar, pahalı yapar diye pahalıya korkuyorlar. yaparlar. Şimdi bizim halkın biraz gözünde de şu var. Hani eski traktörlerden niye örnek verebiliriz? Bir arıza verdiğinde git çekiçle düzelt yap. 640'lık falan. 640'lık eski 265'lik MF'ler. fiyatlar He. onlar. Bir o şey sorun olduğunda çekici al gir usulü düşünüyorlar artık. Rahatça her usta yapar gözüyle bakıyorlar. Biraz ondan da Doğru. çekiniyorlar. Doğru. Ve şimdi AdBlue'da da insanlara şöyle hak veriyorum. Abi atıyorum bir AdBlue arızan oluyor. Adam nasıl çözeceğini bilmiyor. Deneme yanılma yöntemiyle. Şimdi bugün traktörün garantisi var. Deneme yanılma. Onu söksün, onu taksın. Umurunda olmuyor ama yarın bir gün garantisi bittiği zaman yani düşünsene 80 bin liralık parçayı söküyor. Aa yanlış parçayı sökmüşüm diyor adam. Yani düşünsene. Birebir başına- yaşadım ben onu. Aynen başımıza gelebilecek Mesela bir şey yani. O dediğini bir gün yapayım dedim. Bir kazanın içini kendisi temizlesin diye düşündüm. AdBlue deposunu. %20'nin altına düşürdüm. Ama %23'ten sonra sürekli artık uyarı vermeye başlıyor. Egzoz temizliği konusunda falan. Abi arıza vermeye başlıyor. 20'de veriyor, 19'da veriyor, 18'de veriyor. Bir günüm rezil oldu. Tam biçer zamanı buğda çekiyoruz. %7'ye düşürdüm artık iyice. Başka bir 2-3 tane daha işaret yanmaya başladı. Uyarı vermeye başladı. Hemen servis aradım. Resmini gösterdim. Görüntülü aradım peşine. Dedi motor olduğu yerde bırak, hemen AdBlue iste. Peki bu traktörlerde AdBlue'yu durmak zorunda mısın? Mesela ben Yok hayır. temizlemeye giriyor. Gücü Ben düşürüyor. kullanmaya devam ediyorum. Ben de Yok %50'ye kadar partikül düşürmüyor mu? Yok. Yok, Partikül filtresi esnasında. He, Benimki mesela size- temizlemeye Zaten onu giriyor. tıkat- Bende yok onu o. tıkarsan- Sende hala var mı o partikül filtre? Aynı sistem. Neyi biliyorum. Yok seninki daha gelişmiş. İşte yani Seninki- temelde aynı sistem. Aha, tamam. Hani o uyarıyı verince o temizliği yaptırmak için dip gaz çalıştırıyorum. Bazen 5 dakikada geçiyor, bazen yarım saatte geçiyor. Onu da biraz rolantisiz kullanınca çabuk tıkama yapıyor. Ben bu traktörlere rolantisini düşürmeyeceğim. Bizim D30 o yönden iyi. Onda öyle temizlik memizlik yok öyle. Ya Hiç- Ya işte bunun avantajı büyük arızayı Hiçbir şey açmadan yapmıyor ya. kendini korumaya alabiliyorsun hiç yoksa. Bizimki büyük arıza mı açıyor ya, ne demek istiyor? İleride sıkıntı Şimdi olursa atıyorum açarsa ne benimkinde olacak? de temizlik yaparken ben dikkat etmiyorum. Mesela temizlik yaptığı esnada stop dahi ediyorum traktörü yani. Sonra sabah çalıştırıyorum. 10 saniye sonra falan temizlemeye Ondan da devam belki ediyor. millet huylanmış olabilir. O da İşte- olabilir. Ya ben temizlemeden de stop etmiyorum. Bir de Ben mesela anlamam. bizimkinden farkı mesela bizimki %10'da uyar veriyor. %5'te gücü kesiyor tamamen. Bunda Turanel %20'nin gibi altına değil. düşürmeyeceksin. Ağzıma Ağzıma girme şey. falan. Şimdi bu videomuz da böyle olsun. Keyfimiz yerinde mi? Yerinde. Yerinde mi? Abi Bu video kaç izlenir? Bu video mu? Bu video bu TR5'in hatırına 10.000 izlenir diyorum ben. 10.000 ya. izlenirsen. Gönül ister 50 milyon. Ha. Ama Gerçekler. De abone olun de kanala. abi Ya bir muhtarsın zahmet sen. olun, Muhtar, OnlyFans Türkiye'nin en diyoruz, genç sırası ikinci bu. muhtarı. Mührü Evet. göster. O kadar girmeyelim. Hadi ben bir abone olun. 50 bin izlenme bekliyorum. Peki. Bence güzel oldu video. Anlatma. Yakıtına girmek. Bak yakıtı her zaman unutuyoruz yakıtı. Öbüründe de unutmuştuk. Şimdi yakıtıyla ilgili Ne düşünüyorsun? ya ben tam böyle rakam vermeyelim de nasıl diye Ya bu Euro 5 motor zaten. Bu 2000 bar basınçla mazotu üflüyor abi. üfürüyor. Aynen öyle. Bu bazen yakmıyor Ya bu motor. şöyle diyeyim. Euro 5 motor ne alıyorsanız yakmıyor Şimdi- arkadaşlar, eskilere göre. Dediğin doğru. Eskiye Zaten göre az yakıyor. yakıyorsa traktörünüzde bir arıza vardır abi. Aynen. Rail'de falan bir arıza vardır. Bakın, Bundan az yakacak Şöyle de- motor pompa ayarı falan çok iyi hani yapılmış falan. milletin gözünde şu oluyor. Az yakıyor deyince bir 65'lik bir 75'likle kıyaslıyorlar. Büyük Neye traktör göre? o kıyasa düşmez. Şimdi 65'lik motor yolda az yakar buna göre ama tarlaya girdim bu ondan az yakar. İşte. Bundan Onun TR6'ya avantajlarını girdi belki o sağlaman bundan daha az lazım. yakar tarlada. Ben tarlada memnunum. Yolda yakıyor. Yani ben ölçeği büyük tarlalarda Yolda 6 ağır silindir şahin bir traktör yakma bile bundan az yakar diye düşünüyorum. Ya yani. genel olarak ben Ben- bu motor alınır diyorum. Ben de net Bence de alınır. Yani Tamam. çok düşünmeye Yolda gerek yok. yakmak Alternatifi ne ki konusunu yani? Ama- Ya ama- Massey alacaksın ya ne bileyim. D30'un yeni E serileri çok Yok. kötü. Alınmaz. Landini belki düşünebilirsin. Onda da bölgenin servis yedek parçası. Aynen, o servis ağları parçası. düşünmek lazım. Bayin kim? Ne bileyim ya bir sürü sıkıntı oluyor diğerlerini düşününce. Riske giriyorsun diğerlerinde. Hı hı. Bunda riske girmiyor. Ya işte ne olanın avantajı o. O servisle yapamıyorsan diğer servisle. Şimdi gitsen bir tarafa gidiyorsun. abuk sabuk bir marka alsan.
kara kara düşüneceksin hani iyi Değil mi mi? çıkacak Bunu- kötü mü? Kötü çıksa seni şey yapacak böyle. Aynen. Gitti. Gitti Gitti, bilmedi onu aldı. motor aldı da. Traktörüne Sen kız gibi biliyorsun bakar. ya siz her boku biliyorsunuz ya Ahmet abi diyordu ya. Siz her Şimdi bu motor arıza yapsa Allah Allah niye yanlış falan derler. Şimdi ben o kadar değilim mesela babama Hmm. örnek göstereyim. Babam kız gibi bakar. Hiçbir bakımını kaçırmaz. En ufak bir seste o servis gelecek, bakacak ya da binecek, kendi götürecek, yaptıracak. Hiçbir eksiğini bırakmaz. Özellikle babam işte. Şimdi onu göze alınca benim her yerde Nevoland konusunda servis ağım var. O yapmazsa o yapıyor. O yapmazsa Tabii o canım yapıyor. her ilçede, Ama her hani- ilde. 2015'ten beri Zara servisiyle de çalışıyorum. Onlardan da gayet memnunum ben. Bir sıkıntı olduğunda geliyorlar, gidiyorlar, yapıyorlar. Reklamdan sonra. Yani ondan sıkıntı yok yani uzatma. Sen bu video bir saat oldu, bir saat. Anladık. En güzel. En güzel motor senin servisin ya. Lan hiç met etmedim motoru. Nesi güzel. Net etmedi. Bir arkada bir kol vermemişler adam yerin dibine sokacaktı ya. Sokarım. Tamam bu videomuz da böyle olsun arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın. Kanalımıza da abone olmayın abi. Olmayın Lanet abi olsun ya, istemiyoruz lanet lanet olsun. Aynen. Hadi sandalyeye Böyle geçelim. ağzımızda isteyeceksek olmaz Ağzımızda. daha iyi. Ağzımızdan istediklerini Sen biz de kapanışı şey yap yapacağız. biz yerimize geçiyoruz. Tamam hadi sizi yerinize alalım. Adamlar ateşi yaktı, söndü. İçeceklerini yudumlayacaklar. Vay be.